YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu tatlış kedi patiği yapacağız birlikte inşallah. Patiğimiz 37-38 numara uygundur. Siz daha küçük numaralar için başlangıç sayısını 1 eksiltebilirsiniz. Şuradan da bir sıra eksik örerseniz, her ayak numarası için bir sıra eksik örerseniz istediğiniz ayak numarasına ulaşırsınız. Ya da 37-38'den daha büyük ayak için örüyorsanız burayı bir sıra fazla örersiniz. 39 örüyorsanız bir sıra, 40 örüyorsanız 2 sıra fazla örebilirsiniz. Başlangıcı da yine söylediğim gibi 35-36 örerseniz bir tane trabzan eksik başlayın. 39-40 örerseniz de bir tane trabzan fazla başlayın. Bu patiğimiz için, bu tatlış patiğimiz için gerekli malzemelerimiz arkadaşlar. Ben yeşil için etrofil inci kullandım. Küf yeşili olarak geçiyor. Krem rengi için de Lamia Diamond kullanıyorum. Bu da ikisi de aynı yapıdaki iplik. Bakın göstereyim isterseniz ben size buradan. Şöyle ikisini yan yana tutayım. Bakın ikisi de aynı yapıda bir iplik. O yüzden birbirine uyumlu iplikler kullanıyorum. Tığ olarak Tulip Etmoroz 2 numara 2 mm. Milimetresini görmüyorsunuz ama 2 mm'dir arkadaşlar tığım. Gözler için ben hazır göz kullanmak yerine elimde siyah inciler vardı. Şöyle. Siyah incilerden kullanıyorum. Burun olarak ne yapacağımı düşündüm. Hani iğneyle de yapabilirsiniz dilerseniz. Benim elimde şöyle düğmeler vardı. Bakın. Elimde şöyle üst kısmı parlak düğmeler vardı. Ben bunu ters çevirerek burun olarak kullanmayı tercih ettim. Ama siz iğneye siyah iplik takarak bu şekli vererek burun kısmında yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizdeki imkanlar neyse onları değerlendirin derim ben. Ekstra masrafa gerek yok. Ben de mesela elimde boncuk olmasaydı iğne iplikle dikiş yoluyla burun yapmayı tercih edecektim. Öncelikle yeşil ipimizle başlayalım arkadaşlar. Ben bunu da çekeyim. Kalabalık etmesin bize ya da şöyle kenardan bir göz kırpsın isterseniz. Başlıyoruz. Bismillah. Toplamda 14 tane zincir çekelim. Ben 37-38 numara uygun yapıyorum. O yüzden 14 zincirle başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 zincir üzerine 12 trabzan yapacağım. Sadece köşelerde. Bakın şöyle. 1 2 zincir atladık. Üçüncüye batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapalım arkadaşlar. 1 2 3 yanındakine bir trabzan. Küt burunlu bir patik olacağı için arkadaşlar böyle zincir üzerine başladım. İsterseniz siz yuvarlak burun da yapabilirsiniz. Benim verdiğim sayılara ulaşacak şekilde. Yanındaki zincire bir trabzan, yanındaki zincire bir trabzan. Sıra sonuna kadar her bir zincirin üzerine bir trabzan olacak şekilde örelim. Evet, her birine bir trabzan olacak şekilde örüyoruz. En baştaki bir taneye 4 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. En başa 4 trabzan. İlk başlangıç zincirine 1 2 3 ve 4 trabzan yapıyoruz. İpimizi çekelim. Şimdi bu zaten en baştaki zincire 4 trabzan yaptık ki ona tekrardan bir trabzan yapmıyoruz. Yanındakine geçiyoruz. Yani karşıya geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet, devam ediyoruz.
Bakın her bir zincire bir tane olacak şekilde. Sadece başlangıç zincirine, yani her iki baştakine 4 tane trabzan olmuş olacak. Buraya 3 tane trabzan yaptık ya, şimdi bu sırada bir tane daha yapacağız. 4'e tamamlamış olacağız. Onlar köşelerimiz olacak arkadaşlar. Evet, geldik ilk başlangıçta 3 tane trabzan yaptığımız yere bir tane daha trabzan yapıyoruz ve ilk trabzanın tepesinden kaydırma tekniğiyle sırayı birleştiriyoruz. Bakın bu başlangıcımız. Şimdi 2 zincir çekiyoruz, bir üst sıraya geçeceğiz. Ama öncesinde isterseniz başlangıçta kaç trabzanla başlamışız onu sayalım. Bakın 1 2 3 ile başladık. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, bir de o başlangıç zincirini battık, 27. Açıyorum arkadaşlar. Yanlış saymışım, kusura bakmayın, tek sayı olmaması gerekiyor. Şu başlangıç yerine şuna batarak sonucu yaptığımı sanmışım. Başlangıcımıza bir tane daha battıktan sonra toplamda 28 tane trabzan ulaşmış olduk. 4 daha 8 buralar, 10'ar tane de aralar, 28 trabzan ulaştık. Şimdi 2 zincir çektik, yukarı çıktık. Bir trabzan yapıyoruz. Aynı yere ikinci bir trabzan daha yapıyoruz. Yani köşelerden artırma yapıyoruz. Evet. Yanına yine 2 trabzan yapıyoruz. Bakın. Birinciye 2 trabzan yaptık. İkinciye 2 trabzan yaptık. Aradakilere birer trabzan yaparak ilerliyoruz. Ben size direkt sayı vereyim isterseniz, işinizi daha çok kolaylaştırır. Şimdi 2 trabzan yaptık, 2 trabzan yaptık. Sonra arada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trabzan yaptık. 13. trabzan içerisine 2, ondan sonra yanındakine de yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Burada da 2 tane artırma yapmış olduk. Sonra birer tane trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Araları tek trabzan yaparak sıramızı tamamlamış oluyoruz. Ve sırayı bağladık. Evet, son trabzana da geldik ve sıramızı bağladık arkadaşlar. 2 zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Burnumuz bu şekilde. Üst sıraya geçtik. Bir tane trabzan yapıyoruz. İkinci trabzan içine, yani şurada bir V oluşturduk ya arkadaşlar. O V'nin içerisine yine bir artırma yapıyoruz. 2 tane sık iğne, trabzan. Onun yanına yine 2 tane trabzan yapıyoruz. İlkini V'nin içine artırıyoruz. İkincisini onun yanındakine arkadaşlar. Bakın. İlki V'nin içerisine, ikincisi onun yanına. Ben bu kenara hani zincir çekip onun içinde artırma yapmayı sevmiyorum. Delikli gibi bir görüntü oluyor. O yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum küt burunu. Siz nasıl yapmak isterseniz, başka bir arkadaşımın o tarz bir videosu varsa küt burun, patik burun ucu başlama konusunda, onu başlayıp devamını benim anlattığım gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığımız artırmadan sonra kaç trabzan yaptım arkadaşlar? Tekil olarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane trabzan yaptık. Bakın şurada V'nin içerisine geldik. Bu V'nin içerisine artırma yapıyoruz. Aynen diğer baştaki gibi. İlk V'nin içerisine artırma yapıp sonrakini hemen yanındakine artırma yapıyoruz. V'nin içerisine yapmıyoruz. İlk artırmamız V'nin içerisine, ikincisi de hemen onun yanına.
Sonrasında devam ediyoruz. Tek trabzan yaparak. Her sırada bu şekilde artırma yapalım arkadaşlar. Toplam trabzan sayımız 42'ye ulaşıncaya, 52'ye ulaşıncaya kadar. İki zincir çekiyorum, bir sıraya çıkıyorum. Bir trabzan yaptık, dördüncü sıradayız arkadaşlar. 2 trabzan yaptık. Sıradakini V'nin içerisine yapıyoruz. Artırma, yani V'nin içerisine artırma yapıyoruz. 2 trabzan örüp V'nin içerisine bir artırma yapıyoruz. İkinci artırmayı onun hemen yanında dibine yapıyoruz. 1 2. Bakın. Bakın ilk başta hemen zincir çekip dibine çift batarak artırma yaptık. Üçüncü sırada bir trabzan yapıp V'nin içerisine artırma yaptık. Üçüncü sırada 2 trabzan yapıp V'nin içerisine artırma yaptık. Bir de V'nin yanındakine artırma yapıyoruz. Bakın diğer V'nin ortasında bir artırma falan yapmıyoruz. O zaman biraz yamukluk oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna gelelim. Diğer tarafta da yine ilkini V'nin içerisine, ikincisinde hemen V'nin yanındakine artırma yapalım. Toplam trabzan sayımız 52 olacak. 7. sıranın sonunda. Devam ediyorum. Bu sıradan sonra siz kendiniz örün söylediğim şekilde. Ben de kendim örerek halledeyim artırmaları. Evet, bakın burada yine V'nin olduğu yere geldik. İlk artırmamız V'nin içerisine. İkinci artırmamız onun yanına. Evet, ben şimdi arkadaşlar devam edeyim. 7 sıra artırma yapalım. Siz de yapın öğrettiğim şekilde. Bakın bu sırada ne dedik? İlk zincirle yukarı çıktık. 1 2 3 trabzan yaptık. V'ye geldik. V'nin içerisine bir artırma yapıyoruz. 1 2 V'nin yanına bir artırma daha yapıyoruz. Yani her sırada 2 tane sağda 2 tane solda olmak üzere artırmalarımızı yapıyoruz. Toplamda 10 sıra ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplam ilmek sayımız söylediğim gibi 52. Şimdi bir zincir çektik, yukarıya çıktık. Sık iğne yapacağım arkadaşlar, ama sık iğnemizi tek kanada batarak yapacağız. Şöyle öndeki kanat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane sık iğneyi bakın tek kanada batarak yaptım arkadaşlar. Kulağımızın şurayı yapıyoruz yani. Şimdi bakalım kaç zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çekelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektik. Bakalım hemen
1 2 3 4 trabzan atlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 trabzan atladık. Beşincisinin yine içerideki kanada batarak toplamda sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sık iğne yaptık. İçerideki kanattan şimdi yine buradaki gibi 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektik. 1 2 3 4 tane trabzan atladık. Beşincinin yine iç kanadına batarak ikinci kulağımızı da tamamladık. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar sık iğne yaparak gidelim. Tek kanada batalım çünkü arkadaşlar neden tek kanada batıyoruz? Bakın krem rengiye geçtiğimizde o içerideki kanattan alarak trabzanlarımızı kuracağız çünkü. Pardon, sık iğne ile devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. İlk sık iğne ile kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Bir zincir çekip üste çıkıyorum. Şimdi her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu sefer iki kanattan birden alıyoruz arkadaşlar. Tek kanada gerek yok. Devam edelim sık iğne örmeye. Evet. Kulakların olduğu zincire kadar geldik. Şimdi her bir zincirin bakın şu şekilde değil. Zincirin içine gelecek şekilde 1 2 3 4 sık iğne yaptık. Beşinciye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincire 2 tane. Altıncıya da yine bir zincire 2 tane sık iğne yapıyoruz. Geriye 4 tane kaldı. O 4 taneye de yine birer tane sık iğne yaparak kulağımızı tamamlayalım arkadaşlar. 2 3 4 4 sık iğne yaptık. Şimdi buradaki 9 sık iğnemizi yapalım arayı. Bakın kulağımız böyle oldu arkadaşlar. 9 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi yine her zincirin üzerine bir tane sık iğne yapalım. Sadece 5. ve 6. hariç. 1 2 3 4. İlk 4 zincire birer sık iğne. 5 ve 6'ya 1 2 1 2 sık iğne yaptık arkadaşlar. Devamında kalan 4 zincire de 2 3 4 zincire de birer sık iğne yaptık. Sırayı tamamladık. Şimdi şu sık iğnenin üzerine atlamayalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar getirelim arkadaşlar ve ipimizi kıralım. Sık iğne yaparak sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bakın kulaklarımız bu şekilde oldu. İpimi kırdım. Şimdi
Şurayı şöyle bir kıvıralım. İçeri doğru. Şu ipimizi de önce bir içeri çekelim. Krem rengi ipimizi örerken bu ipi de içeride kaybederiz arkadaşlar. Önce bir şuradan arkaya doğru çekelim. Evet. Şimdi krem rengi ipimizi aldım. Şöyle. Şuradan ipimizi bağlayalım. 1 2 zincir çekelim. Krem rengi ipi de buradan gelirken kaybederiz. Önce burada yeşili kaybedelim. Şimdi her bir sık iğnenin son 2 sırada sık iğne yaptık. Tek kanada battık ya. Diğer kanatları da şimdi krem rengiyle batıyoruz. 1 2 3 bu sefer trabzan yapıyoruz tabii ki. 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 hatırlarsınız 13 tane sık iğne örmüştük, sonra kulağı yapmıştık. Şimdi kulak kısmını arkadaşlar arkaya değil de şu 4 trabzanın içine batalım. 1 yani tam 2 ilmeği de alalım. 2 3 4 şimdi iki kulak arasında kalan 9 tane sık iğne önden almıştık, arkadan trabzan örelim. Devam ediyoruz. Yine kulağın iç kısmına geldik arkadaşlar. 1 2 3 4 taneyi normal ilmeğin içinden alalım. 1 2 3 4 yine arkadaki ilmeklerimiz var. Onların her birinin üzerine bir trabzan yaparak sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, burada krem rengi ipimi de içinde kaybettim. Toplamda 52 tane krem rengi ilmeğimiz var. Sıra sonunu bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Üst sıraya geçiyorum. Herhangi bir artırma yapmışım. Şurayı katlayalım. Bakın. Bu şekilde oldu. Herhangi bir artırma yapmadan arkadaşlar 3 sıra daha krem rengi örelim. Toplamda 4 sıra olsun. Bakın. 1 2 3 4 sıra örelim. Ondan sonra ipimizi kıracağız. Ya da ben gerçi ipimi kırmadan yan bölüme devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 3 sıra daha herhangi bir artırma yapmadan örün. Sonrasında beraber devam edelim. 4 sıra 1 2 3 4 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi ipimizi kırmayacağım. İp kır, sonra geri başla. O ipi kaybetle uğraşmayacağım. Şu ilmeğimi genişletiyorum. Patiğimi bu şekilde içinden geçiriyorum. Ve böyle sıkılaştırıyorum. Şimdi ön kısımdaki boşluğa geçeceğiz arkadaşlar. 9 tane trabzan boşluk bırakıyorum önde. İpimiz bu tarafa daha yakın olduğu için buradan başlayacağım örmeye. Patiğimi şöyle bir katlayalım. Zaten tam ortada değildi. Patiğimizi katlıyoruz. Ortaya bir tane bakın. Ortada bir tane ilmeğimiz var. Şurası zaten 9'du ya, tam eşit değil, 9'du. Yani 1 2 3 4 5. ilmeğin hizasındakinden yukarı çıkıyorum.
Ondan sonraki 1 2 3 4 atlıyorum. 5. ilmeğe tığımı geçiriyorum. Yani şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek boşluk kalacak. Şurası tam bu iki kulağın ortasındaki kadar ilmek boşluk kalacak. Dediğim gibi ip sağ tarafa daha yakın olduğu için bu taraftan başlıyorum ben. Tığımı geçirdim ilmeğin içerisinden. İpimi aldım. Bir iki zincir çekiyorum. Bu ilmeğin içerisine ilk trabzanımı yapıyorum. Çünkü ben zinciri trabzandan saymıyorum arkadaşlar. Siz zinciri trabzandan sayıyorsanız sıradaki ilmekten başlayın. Bu şekilde şu ortadaki 9 ilmeklik boşluğa kadar trabzan örelim. Evet. Burada bir tane artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şurada bir boşluk olmasın diye bağlantı ilmeğinin üzerine de, yani kaydırmanın üzerine de bir tane trabzan yapıyorum. Orada delikli bir görüntü olmasın diye arkadaşlar. Bakın. Toplam kaç trabzan var onu da birlikte sayalım. Sayarız. Son 9 trabzan kalıncaya kadar trabzan örmeye devam ediyorum. Biraz hızlı örüyorum çünkü her bir ilmeğin üstüne bir tane olacak şekilde trabzan örüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Sayalım bakalım. 9 taneyi geçmeyelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, son bir tane kalmış. 10 tane bırakmışım. Evet. Bakın. 1 2 şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi trabzan sayımıza bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyoruz, bir üst sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya da başa geçtim arkadaşlar, bu şekilde. Toplamda 14 sıra örün arkadaşlar, bu ikisiyle beraber, yani 12 sıra daha öreceğiz. Toplamda 14 sıra olacak. 15. sırada bir sağdan bir soldan artırma yapacağız. Yani az önce ne saydık? 44 ilmek vardı. 15. sırada yapacağımız artırmayla 46 tane trabzana ulaşmış olacağız. 16, 17 ve 18. son 3 sıramızda da topuk kesme işlemini yapıp toplamda şuradan itibaren 18 sırada tamamlamış olacağız arkadaşlar. Ben şimdi dümdüz öreceğimiz için videoyu burada kesiyorum. 15. sırada yapacağımız artırmada tekrardan başlatırım. Beraberce artırmalarımızı yaparız ve topuk kesme işlemine geçeriz arkadaşlar. Sonrasında gözümüzü burnumuzu monte eder, kenar oyasını öreriz ve bu güzel tatlış patiğimizi bitirmiş oluruz.
Toplamda 14 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne demiştim? 15. sırada her iki baştan birer tane artırma yapacağım. Sonrasında 16, 17 ve 18. sıralarda da topuk kesme işlemini yapıp patiğimizi tamamlayacağım. İstediğiniz yerde artırma yapabilirsiniz. Ben şöyle 2, 3, 4, şurada 5. de bir artırma yapayım. Aynı yere 2 tane trabzan yapınca artırma yapmış oluyoruz, biliyorsunuz bunu artık. İkinci artırmayı da sıra sonunda yapacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Devam ediyorum sıra sonuna doğru. Bakalım, az önce 6. da artırma yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada artırma yapayım. 2 tane daha öreyim. Evet, buraya artırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. İki zincir çektik, bir üst sıraya çıktık. Şimdi 20 tane trabzan örelim arkadaşlar. Şöyle 20 sağdan 20 soldan trabzan öreceğiz. Ortada 6 tane kalacak. Onunla da topuk kesme işlemini yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 6 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Sırayla sık iğne neydi? Tığın önüne ip almıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devam ediyoruz trabzanla. Bu şekilde. Evet, sıra sonuna doğru örüyorum. Bir üst sıraya çıktım 2 zincirle sıra sonuna gelince. Şimdi o 6 sık iğne yaptığımız yere kadar yine trabzan örelim arkadaşlar. Sık iğne olan yere kadar geldim arkadaşlar. 20 trabzan var. 20 trabzan da burada var. Şimdi 6 sık iğneden eksiltme yapacağız. Şöyle bir sık iğne yaptık, aldık, tığda bekliyor. İkinci sık iğneyi aldık, o da tığda beklemiyor çünkü ikisini birlikte çektiriyoruz, bire düşürüyoruz. Sıradaki bir sık iğneyi aldık, ikinci sık iğneyi aldık, tek seferde çıkardık. Bir sık iğneyi aldık, ikinci sık iğneyi aldık, tek seferde çıkardık. Şimdi yine 20 tane trabzanımızı örelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğimizde tekrar 2 zincirle yukarı çıkıp bu 3'e düşürdüğümüz sık iğne yerine kadar normal bildiğimiz trabzanları örelim arkadaşlar. 20 tane trabzan ördüm ve sık iğnelerin olduğu yere geldim arkadaşlar. Bakın 6 idi. Eksiltmeli 3'e düşürdüm. Şimdi ilk sık iğneye atlıyorum. İkinci sık iğneye bir sık iğne yaptım. Yani 3 sık iğnenin ortadakine bir sık iğne yapıyorum. Bunu geçiyorum. Sıradakine trabzan yaparak devam ediyorum. Yani
Sadece ortadaki sık iğneye batıyorum. Diğerlerini boş bırakıyorum. Bu şekilde 6, 3 ve 1'e düşürerek sıramızı tamamlıyorum. Hızlı hızlı örüyorum arkadaşlar. Zaten burası trabzan, biliyorsunuz. Gösterecek herhangi bir şey yok. Ki videoyu zaten bu trabzanları da örerken bayağı uzatmış olduk. Evet. Sıra sonuna geldik mi sık iğne yaparak arkadaşlar patiğimizi birleştirip ipimizi keseceğiz. Evet, son trabzanımıza geldim. Bakın bitti burası. Bu şekilde topuk kısmını yaptım. Şimdi iç tarafa çeviriyorum. Bir zincir çekelim ve her iki ilmeğin tepesi birbirine denk gelecek şekilde sık iğne yaparak, yani iğneye gerek kalmadan dikişsiz bu şekilde birleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde her bir ilmek birbirine denk gelecek şekilde. Evet, sonuncusunu da yaptık ve bir zincir çektik. İpimizi kırdık. İpi de hemen içinde kaybedeyim arkadaşlar. Kenar oyamız aslında farklı renk olmasaydı ipi hiç kırmadan kenar oyasını da yapıp sonra birleştirecektik arkadaşlar. Siz hani kenar oyası aynı renkli olsun isterseniz birleştirmeden önce kenar oyasını yapıp sonra birleştirebilirsiniz de. Evet, bu şekilde topumuzu tamamladık arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimizi alalım. Kenar oyamıza bakalım. Pardon. Kenar oyamız için ip aldık. Şu diktiğimiz yerin eşleştirme yerine şöyle bir ilmek tanımlayalım. Evet. Evet, bir zincir çekerek ilmeği buraya tanımladık. Şimdi trabzanın içerisine arkadaşlar batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha batıyoruz. Sıradaki trabzanın içine geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Kenar oyamız bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Arada hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Sıradaki ilmeğin içine geçiyoruz. İçine bakın. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere batıyoruz. Sıradaki ilmeğin içine geçtik. 1, 2, 3 zincir çektik. Aynı yere battık. Bir, iki, 3 zincir çektik. Sıradaki ilmeğin içine geçtik. 2, 3 zincir çektik. Aynı yere battık. Sıra sonuna kadar, yani başlangıç yerine kadar aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Ön kısmı nasıl yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar, en son trabzanın içinde yaptık. Oyamızı şimdi ilk trabzan atlıyoruz. Pardon, evet, ilk trabzanın tepesine atladık. İkinci trabzanın tepesine bir ilmek aldık. 1, 2, 3 zincir çektik. Aynı ilmeğin içine battık. Sıradaki ilmeği atladık. Diğerinin içine 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar battık. Bir ilmek atladık. İkinci ilmeğin içine battık.
3 zincir çektik, oyamızı yaptık. Sıradaki sık iğneyi atladık, trabzan atladık, diğerinin içerisine battık. 1 2 3 zincir çektik, aynı yere battık. Kenar oyamızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi yine kenarlardan trabzanların tam içine bataraktan oyamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar böyle yapalım arkadaşlar. Ondan sonra ipimizi kıralım. Ön kısımdaki göz ve burun kısmını beraberce halledelim. Kenar oyamızı da yaptım arkadaşlar. Burada sabitledim. Bakın. İpimizi de şu bölümden içeri doğru geçirerek kaybettim. Şimdi böyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu bölüme geçeceğiz. Yani gözlerini ve burnunu dikeceğiz. Gözlerini ve burnunu şöyle polyester bir iplikle ince oya falan yapılan oya iplikleri var ya, onlarla dikeceğim. Bakın, hizalama konusunda gözü tam olarak şu 4 tane trabzan vardı ya, bunun şu ikisinin hizasında dikeceğim. Diğerinde yine aynı şekilde bu hizada dikeceğim. Diktiğim yerde bakın, diktiğim yer bu ikisi. Bir iki, şu üstten ikinci trabzanı şu aradan dikmeye çalışacağım. Bunu da anlatmak biraz zor oluyor. Şimdi evet, öncelikle tığımı geçireyim. Ne dedik? 2 şuradan tığımı tığ diyorum, pardon, iğnemi geçirdim. Bakın, isterseniz şöyle iyice yaklaştırayım. Ekran fotoğrafı alın arkadaşlar. Evet, birkaç kere sağlamlaştırmak için arkadaşlar içinden geçirelim. Bir tur daha geçelim. Vitamin iğnesi kullanırsanız daha iyi olur. Bu birazcık takılıyor. Evet, 3. turda geçelim. Sağlam oluncaya kadar geçin arkadaşlar. Polyester iplikle. Zaten kopma durumu da çok kolay olmaz. Bu şekilde. Şimdi ipimizi arkada şöyle ilmeğin iç tarafından geçirerek diğer gözü dikmek için şu tarafa doğru geçirelim arkadaşlar. Arkadan da öyle çok kötü bir görüntü olmasın. Evet. Şimdi diğer gözümüzü de yaklaşık olarak şuradan yerleştireceğiz.
Evet, üçüncü kez iğneyi geçiriyorum. Siz düğme dikseniz de olur arkadaşlar. Hani böyle yapıştırma göz falan tavsiye etmem çünkü yıkanınca çıkabilir. Şimdi bunu hallettik. Burnumuza bakalım arkadaşlar. Burnumuzda şurada 9 tane vardı ya. Onun tam 5.'ye denk gelecek hizasında şu sivri noktaları gelsin istiyorum. Bir eşitlik olması açısından. Şimdi burada da yine arkaya geçelim. Şu iğnemizi şu arkadan, aralardan biraz aşağı doğru alalım arkadaşlar. Yani ipi doğrudan uzatırsak oraya doğru sıkıntı olabilir. Patiği giyinirken ayağa falan takılabilir. Arkadan bu şekilde aldım arkadaşlar. Şöyle göz kararı aşağıya. Siz aynı hizada nedir adı? Siyah iplikle mesela kullandığınız bir patik ipini, eğer pırlanta tarzı veya bu etrofilinci gibi çok katlı bir iplik kullanıyorsanız onun tek katını alarak dikme yoluyla da şöyle şu şekilde dikerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burnumuzun uç noktası nerede? 1, 2, 3, 4. 4. trabzanın orada. Orta noktayı buldum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4. Yani yaklaşık olarak şurada. Şurada. Tamam. 5.'nin hizası burası. Umarım kaybetmeden bakayım. Bir, iki, üç, dört. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Pardon. Tam doğru orta noktayı bulmaya çalıştım. İğneyi geçirdim. Şimdi bu şekilde aynı yerden geçirebilirim çünkü sıkıntı olmaz. Aslında bunu arkadaşlar siz burun kısmını yaptıktan sonra direkt bunu yaparsanız daha iyi bile olabilir. Şöyle 1, 2 şuraya denk gelecek. Aynı hizada. Oradan tekrar iğnemi geçirdim. Buradan aldım. Evet, iğneyi geçiriyorum. Buradan da iğneyi geçirdim tekrardan. Bu şekilde 3 kez yaparsanız bayağı sağlamlaştırmış olursunuz arkadaşlar. Evet. Son kez bu işlemi yaptık. Bazen görüntü alanından gidebiliyor arkadaşlar. Böyle telefonum biraz yakın duruyor. Video çektiğim alan, video aparatım. Bu şekilde sonuncuyu da yaptık. Bakın. Şimdi bıyıklarını yapacağız. Bakın arka tarafa da öyle çok da kötü bir görüntü olmadı. Şimdi ipimizi sağlamlaştıralım. Ve kıralım. Sonra kedinin bıyıklarını da dikelim. Buyurun arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bıyıkları gördüğünüz gibi açık renk.
Bakın tam eşit oldu burası arkadaşlar. Dikkat ederseniz gayet düzgün olur. Ben kullandığım ipin 2 katını aldım. 2 katıyla yapacağım bıyıkları. İpimizi 2 katlı olarak kullandığım şu 3 katlı ipin 2 katını kullandım arkadaşlar. Şöyle hemen bıyıklarını yapmaya başlıyorum. Şöyle tam burnun yanından ilmeği geçirdim. Sayalım bakalım. 1 2 3 4, dördüncünün 1 2 3 4, dördüncünün şu alt tarafı, yani ilmeğin içinden iğnemi geçirdim. Şunu da şuradan geçireyim, arka taraf sabitlenmiş olsun. İkinci ilmeğimizi 1 2 3 4 5.'den 1 2 3 4 5.'den geçiriyorum. Da 6. da olabilir. Şöyle yine yanına geçirdim. Bu şekilde üst tarafa şöyle tam ilmeğin arasından biraz çaprazlama dursun diye geçirdim arkadaşlar. Sonra diğer tarafa geçiyorum. Eş denk gelecek şekilde alt taraftan da ilmekleri geçirin. Böyle. Evet, bu şekilde bıyık bölümünü de tamamladık arkadaşlar. Şurayı biraz sıkılaştırırım ben şimdi. Video karşısında yaptığım için biraz gevşek oldu. Evet. Bu şekilde bıyık bölümünü de tamamladık arkadaşlar. Arkadan ben ipimi kırar sabitlerim. Bu patiğimiz dediğim gibi 37-38 numaraya uygun. Videonun başında anlattığım gibi büyük numaraları ve küçük numaraları ayarlama yapabilirsiniz. Ördüğünüz patikleri My Hobby Home etiketiyle Instagram'da hikayelerinizde veya sayfanızda paylaşırsanız ben de hikayelerimde sayfanıza yer veririm. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.